Bugün size basit bir şekilde Adobe Premiere Pro'yu anlatacağım. Adobe Premiere Pro'yu açtıktan sonra New Project ya da kısa yoluyla CTRL Alt N tuşuna basıyoruz. Bastıktan sonra burada dosyayı isimlendireceğiz. Burada da location'ı seçiyoruz. Nereye kaydedeceğimizi. Masa üstüne kaydediyoruz. Daha sonra Create diyoruz. Create dedikten sonra Edit kısmına geliyoruz. Edit'ten de sekans açacağız. Sekans açmak için de CTRL N tuşuna basıyoruz. Burada hazır ayarlarımız var. Ama biz kendi ayarlarımızı kendimiz seçeceğiz. Bunun için de Custom, işte 60 FPS, ben daha çok 60 FPS seçiyorum. Burada 1920'ye 1080, yani yatay bir şekilde açacağım. Siz isterseniz 1080'e 1920 dikey bir şekilde alabilirsiniz. Ya da 1080'e 1080 kare şeklinde de alabilirsiniz. Veya 1080'e 1350 de alabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Daha sonra bu ikisini işaretleyeceğim. Maximum Width ile Maximum Render Quality. OK diyorum. OK dedikten sonra dosya çağıracağız. Dosya çağırmak için de CTRL-I. Adobe Premiere Pro'da dosya çağırmak CTRL-I tuşudur. Bunu unutmayın. Adobe Photoshop'ta CTRL-O, Adobe InDesign'da CTRL-D, Adobe Illustrator'da CTRL-Shift-P tuşudur. Bunları bir yere not edin isterseniz. Daha sonra bu dosyayı buraya sürükleyeceğim. Bu dosya bana çok yavaş geldi ve ben bu dosyayı biraz daha hızlandırmak istiyorum. Bu yüzden de Speed Duration. Dosyanın üstüne gelip fareyi sağ tıklayıp Speed Duration diyorum. Speed Duration dedikten sonra 333 diyelim. Çok mu fazla oldu? O zaman 288 diyelim. Ya da 277 diyelim. Bunlar tamam. Şimdi dosyanın üstüne basıyoruz. Burada Effect Control paneli var. Burada Effect Control panelinden dosyayı sağa, sola, aşağı, yukarı ya da büyütüp ya da opacity'sini düşürebiliriz. Bu yüzden dosyanın üstüne bastım. Bak, Position, sağ, sol, daha sonra işte yukarı, aşağı şeklinde de yapabiliriz. Bu size kalmış bir şey. Burada istersek büyütebiliriz videoyu. Ya da küçültebiliriz aynı şekilde. Buradan işte Scale'den onu yapabilirsiniz. Daha sonra Opacity'ye geleceğim. Opacity'den de buradan düşürebiliriz ya da yükseltebiliriz. Ben biraz daha düşürmek istiyorum. Ben videomun böyle olmasını istiyorum. Tamamdır. Bunu da öğrendiyseniz tamamdır. Ve daha sonra efekt ekleyelim bu videoya. İşte Presets, Lumetri Presets, Audio Effect yani ses efekti, video efekti gibi birden fazla efekt var. Siz hangisini isterseniz onu uygulayın. Benim en sevdiğim efekt türlerinden birini uygulayacağım. Zoom efektini. Yani cross zoom efektini ekliyorum. Buradan efektin süresini uzatacağım. Ve ben bir buçuk saniye yapmak istiyorum. Bak şu şekilde oldu. Daha sonra diğerlerinde de efekt uygulayalım. Dissolve'a geliyorum. Cross Dissolve diyorum. OK diyorum. Bunu da aynı şekilde süresini ayarlayacağım. Süresini ayarladıktan sonra geriye videoya geçiyorum. Yine o şekilde aynı o da. Hangi efekti uygulayalım? Deep to Black olsun. Deep to Black efektini uyguluyorum. Deep to Black efektinin de ayarını yapıyorum. Bunu da 2 saniye 25, 2,5 saniye yapayım. Daha sonra Page Fill. Page Fill efektim nerede? Burada. Page Turn olsun. Set Duration diyorum. Bundan da 2,25 olsun. Şunu şuraya ortaya getirelim. Tamam. Ve ben videonun karanlık olmasını işte şeye doğru gittikçe karanlık olmasını istiyorum. Bu yüzden de buradan bölelim mesela. Kesme tuşunu da size söyleyeyim. C tuşu. C tuşuna bastığınız zaman kesiyor. Bak. Kestim buradan. Geleyim. Opacity nerede? Şunun üstüne tıklayayım. Bir dakika. Opacity'ye geliyorum. Burada %100. Daha sonra işte %100. Allah Allah. %100. Tamam. Buradan da opacity'yi tekrar şey yapıyorum.
Buradan kısaca bakalım olmuş mu? Hı. Yine bu sefer fon müzik ekleyelim. CTRL-I. CTRL-I'dan müzik ekleyelim. Yine C tuşuna geliyoruz. Şuradan keselim. Bundan sonra buraya basıp delete tuşuyla silelim. Bak, buradan sağ tıklayıp yine aynı şekilde müziğin sesini de indireceğiz. Çünkü müzik çok yüksek çıkacak. -15 ya da -14 yükseltebiliriz. Artı yaparak da bunu yükseltebiliriz. Eğer ses kaydınız çok düşükse. Biraz daha çok sesi çok yüksek oldu. Yine eksi, şuraya gelelim, zaten hazır var. -18 olsun. Tamam. Bu şekilde oldu. Başka bir şey bilmeniz gereken bir şey varsa L tuşuyla da hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Bakın, L tuşuyla daha hızlı başarabilirsiniz. Burada çalışırken genelde 1'e 2 ya da 1'e 4. Burada çalışırken genellikle 1'e 2 ya da 1'e 4 seçebilirsiniz. Daha rahat şey yapmanız için, çalışmanız için. Ama render alırken full yapın. Bunu unutmayın. Bu fit de kalabilir. Daha da yakınlaştırabilirsiniz. Ekstradan öğretmediğim bir şey kaldı mı? Efektleri az çok size öğrettim. Scale, position, opacity gibi şeyler de ekledim. Ses yükseltme, alçaltma da öğrettim. Dosyanın sağa sola kaydırmasını da öğrettim. Şu an size render almayı öğreteceğim. İstersek logoyu da kullanabiliriz aynı şekilde burada. Logoyu kullanmak için de işte CTRL-I, masa üstüne geleceğiz. Masa üstünden bizim şey vardı, karışık dedi. Logomuz nerede? Logoyu da aynı şekilde şuraya getiriyoruz. Üste alalım logoyu. Logoyu üstten aldıktan sonra bak, pozisyonunu belirliyor. Şuradan scale, sol tarafta scale pozisyonu var. Oradan net oluyor. 14 ideal. Şu an oldu. Gayet net oldu. Dediğim gibi. Gayet net oldu. Logomuzu sonuna doğru götürmemizi istiyoruz. Bak. Şu an logo üstte bir şekilde var. Logoyu da ben Adobe Illustrator'dan basit bir şekilde yaptım ya. O kadar uğraşmadım. Daha sonra eğer ses kaydınız varsa ses kaydınızı farklı bir dillerde çevirmek istiyorsanız buradan text paneli olması gerekir. Text panelinden işte dosyanızı seçip tüm ses kaydınızı seçip oradan create caption from transcript diyebilirsiniz. İsterseniz ekstradan bir video çekebilirim sizin için bu konu hakkında. Şimdi render alacağız. Render almak için de file diyoruz, export diyoruz, media diyoruz. Buraya geldikten sonra dosyanın ismini oluşturalım. Örnek diyelim. Örnek dedikten sonra nereye kaydedeceğimizi söylüyorum. Masaüstü diyorum. Bunlar tamam. Bunları ellemenize gerek yok eğer sizin ayarlarınız da böyleyse. More diyorum. Daha fazla diyorum. Özellikle video kısmına dikkat edin. Burada render at maximum diyorum. Use maximum render quality diyorum. Daha sonra wave to pass diyorum. Buradan da source in out seçmeniz gerekiyor. Bak şu şekilde işte dediğim gibi. Şuradan da export deyip renderinizi alabilirsiniz rahat rahat bir şekilde. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, Instagram'da beni takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.